Bu Filipinler'de hep Japon arabaları kullanıyorlar arkadaşlar. Bütün arabalar Toyota, Nissan ve Suzuki. Sebebini sordum. Parçası kolay bulunuyor diye tercih ediyorlarmış. Bir başka Filipinli de fiyatı ucuz Toyota'nın demişti ama taksi şoförü öyle değil diyor. Evet. Burası Manila'nın iş merkezlerinin olduğu bir yer, Makati. Daha önce yine aynı otelde kalmıştım. Yine oraya gidiyorum bildiğim yer olduğu için. Biraz daha güvenli diye tercih ettim ama pek bir fark göremedim. Ama otel iyiydi konum itibariyle. Çok fena trafik var ama araçların hiçbirinde çizik göremezsiniz. Galiba sebebi çok dikkatli, saygılı kullandıkları için olabilir. Bütün Filipinler'de aracı yavaş kullanıyorlar ve mutlaka karşıdan gelene yol veriyorlar. Özellikle yayalara karşı, öğrencilere karşı okul çıkışlarında çok saygılılar, çok dikkatliler. Araçların fiyatı da çok ucuz değil. Sordum mesela Toyota'nın Jeep'i var. Ne kadar dedim. 2,5 milyon peso diyor. Ondan sonra Toyota'nın normal taksi modeli var. Sedan. O da 1 milyon 800 diyor. Yani Filipinlere göre pahalı. Ucuz değil. Halkın geliri çok düşük. Ama yanlış anlaşılmasın, bütün Filipinliler de fakir değil. Yani zenginler de var. Makati'yi herkes çok modern, Manila'nın iş merkezi diye anlatır ama görüntü ortada. Yani şurası modern olsa ne olur, olmasa ne olur. Bir arka sokağa girdiğinizde zaten bambaşka bir dünya var. Pek de güvenli de bir şehir değil ayrıca. Yani ne kadar Filipinli ile tanışsam Manila'da gideceğim bazı yollar konusunda hep beni uyardı. Çünkü kalabalık, kapkaç olayları, gasp olayları oluyormuş. Bir de bu Manila'nın her yerinde böyle elektrik kabloları var. Evet, Manila'ya bu ikinci gelişim. Şimdi otelin check-in saatini bekliyorum. O yüzden biraz vakit geçiriyorum. Adamların acayip sıkı kuralları var. Saat 2'den önce check-in yapmıyorlar. Şimdi Manila'nın şöyle bir avantajı var. Makati'nin daha doğrusu. Etrafta çok sayıda restoran var. Bak mesela az önce Kore restoranı gördüm. Türk restoranı vardı. Şimdi Meksika restoranı gördüm. Burayı deneyebiliriz ama tabi ne yediğine dikkat etmek şartıyla. Bakın etrafta çok sayıda restoran var. Burası da pizzacıymış. Daha önce burada kaldım. Etrafı gezmekten, koşturmaktan bunları hiç inceleme fırsatım olmadı. Az önce 2-3 defa da yemek yedim üst üste. Niye 2-3 defa bilmiyorum. Herhalde çok erken kalktım bugün havaalanına gitmek için. Yolculuk beni acıktırdı. Neyse akşam buralarda olur muyum bilmiyorum. Olursam gelip yerim. Evet şöyle etrafı size biraz göstereyim Makati'de. Tabi bu arada çekim yaparken de korkuyorum. Burada böyle kapkaç olayları oluyormuş. Motosikletle yaklaşıp telefonu, cüzdanı kapmaya çalıştıkları oluyormuş yani. O yüzden de Manila'ya ne zaman gelsem tedirgin oluyorum. Cebu da öyle. Zaten buraya insanlar havaalanını kullanmaya geliyorlar. Yani mecburen buraya uçtukları için Manila'da kalıyorlar. Ben de aynısını yaptım. Buradan sonra Allah izin verirse Türkiye'ye dönüş zamanı geliyor. 45 gün tam ne kadar söyleyeyim efendim 42-43 günüm Filipinler'de geçmiş arkadaşlar.
İnanın burada hiç yabancılık çekmedim. O kadar rahattım ki Filipinler'de kendimi sanki Türkiye'de evimde gibi hissettim. Çünkü insanlar cana yakın. Hello. Güvenlik görevlileri de böyle acayipler. Böyle çok havalı kıyafetleri var. Güneş gözlüğü takıyorlar böyle aynalı falan böyle. Evet, burada dediğim gibi kendimi evimde gibi hissettim. Bakın mesela şu Yellow Cab. Bu da yaygın, başka yerlerde görüyorum yani. Pizzacı. Aslında yani yeme içme bakımından burası gerçekten de iyiymiş. Tabi yemek çok arkadaşlar ama işte Müslüman olduğunuz için her şeyi yiyemiyorsunuz. O yüzden de seçenekleriniz kısıtlı oluyor yani. Yine de vejetaryen pizza satıyorlardır. Pizza Hut'ta falan var mesela. Pizza Hut'a bazen gidiyorum ben. Evet, şimdi buralar ana cadde. Gördüğünüz gibi. Bir de böyle ara caddeye gidelim. Yani Manila, Makati şöyle böyle modern gökdelenler var, iş merkezi pek öyle değil yani. Bak mesela şimdi bir arka sokağa gireceğiz. Evet, bu da çok otel var burada. Çünkü merkez. Hemen az ileride bir gece kulüplerinin olduğu bir sokak var. Poblasyon diye geçiyor. Ben tam telaffuz edemiyorum. Bak şimdi orada yazıyor polis. Poblasyon yazıyor. Polis. Hemen o caddenin kenarında kalıyorum ben. Akşam olduğunda işte gece kulüpleri var. Yolda bekleyenler var, işte anlarsınız. Böyle. Buralar pek takılmak için güzel yerler değil. Yani eğer ki öyle bir 3-5 barın olduğu Barla Sokağı'na gitmek için Manila'ya geliyorsanız boşuna gelmeyin. Gidin İstanbul Aksaray'da eğlenin. Vallahi orası daha iyi, daha temiz. Evet, 7-Eleven her yerde. Şimdi bu arkadaşlar motor taksi. Bugün yine kullanacağım onları. Manila'da motor taksiyi çok kullandım. Cebu'da da kullandım. Çünkü ucuz ve hızlı. Ucuz ve hızlı. Ama tabii tehlikeli de, onu da söyleyeyim. Yani deli gibi kullanıyor bazıları. Dikkat etmeniz lazım. Evet, meyveci. Mesela merak ettim. Biz bu rambutanı Koron'da 250 aldık. Burada kaç para? Merak ettim. Hello, how much rambutan mango? Who is selling? I'm the one selling. Ha. Rambutan. Yes. 200. 200. Ama hiç adam cevap vermek istemiyor. Neyse. Because you didn't reply me. Yeah. Adam müşterisiyle meşgul olunca haliyle pek cevap veremedi bana. Evet, bakın burada masaj. Akşam masaja gelebiliriz ama işte temiz mi pis mi bilmiyoruz ki. Bakarız, sorarız. Evet. Şimdi ana cadde orası. Şu kaldığım otelde şu sarı binanın arka çaprazına düşüyor. Daha önce de yine o aynı otelde kaldım. İkinci defa tercih etmemin sebebi hem fiyatı uygun, hem de temiz, hem de Manila'nın tam kalbinde yani. Yani aradığınız her şeyi civarda bulabiliyorsunuz. Güvenli. Bir yanda gökdelenler, bir yanda berbat binalar. Yine buralar öyle berbat sayılmaz. Yani çok böyle berbat yerleri var. Arkadaşlar böyle 1 metre bir aralıktan içeri giriyorsunuz.
Karşımıza koca bir mahalle çıkıyor. Her yer pislik içinde. Yani insanın gözü yemiyor oralara girmeye fazla. O yüzden Manila, Cebu gibi şehirlere geldiğinizde böyle ana caddelerden fazla ayrılmanızı tavsiye etmem. Şimdi işte akşam arkadaşlar şu cadde ve şu sol taraf komple gece kulübü dolu. Yollara çıkıp sizi çağırıyorlar. Genellikle barlar, diskolar var. Aynı şey gibi. İstanbul Aksaray gibi. Evet, şimdi yönümü bulmam lazım. Ne taraftaydı otel? Şu tarafta mıydı? Sarı binadan biliyorum. Ne taraftaydı vallahi karıştırdım. Neyse bulacağız artık. Evet, şu karşı cadde bahsettiğim cadde, gece kulüplerinin olduğu cadde. Gece bayağı orası ışıklandırılıyor, hareketli. Orada bir tane de Türk kafesi var. İçine girmedim ama gördüm. Evet, burası Makati. Evet. Daha önce gelip kaldığım için buraları biliyorum. Gece gündüz deli gibi trafik var. Hello. Tamam, bunlar kadın mı satıyorlar? Ne yapıyorlar? Böyle yanaşıyorlar. Ya güpe gündüz kadın satıyorlar. Yanına geliyorlar. Kadın soruyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Acayip bir yer ya. Evet, burası Manila Makati. Manila'nın eğlence yeri. Hay. Phuket, Pattaya gibi bir yer. Manila Makati. Makati'de gerçekten çok seçeneğiniz var restoran konusunda. Bakın mesela lunch, öğlen yemeği, salata, pizza, makarna, bir sürü şey. Hepsi bir arada 500. Ve diyor ki Pepsi ile beraber diyor. Pepsi soda ile beraber diyor. Neymiş? Evet, bakın. Burada makarnaları yazmışlar. Yalnız biraz fiyatlar yanıltıcı galiba arkadaşlar. Burada da bakın regular 675 peso, 725, 870, 945 böyle yazıyor. Yani fiyatlar burada farklı. Burada bir tabağı 700-800 iken orada öğlen menüsüne hepsi birlikte 500 peso istiyor. Bakın mesela burada pizza fiyatları bence ucuz değil yani.
Buraya göre ucuz değil. 700 peso, 600 peso. Evet, bir alana bir bedavaymış. Burası California Pizza Kitchen. Evet. Otelin gerçekten konumu çok iyi. Neden burayı seçtim? Şimdi anlamışsınızdır. Yani her şey yakın. Çok sayıda etrafta restoran var. Yeme içme konusunda rahat edersiniz. Bir yere ulaşacağınız da kolay. Havaalanı da 8-9 kilometre. O yüzden burayı seçtim. Ama biraz böyle bazı şeyleri hoşuma gitmedi. 1500 peso depozito alıyorlar. Neymiş efendim? Odaya zarar verirlermiş. Bütün Filipinleri gezdim. Kendisine de söyledim. Bu otel dışında depozito alan bir otel görmedim. O da bana diyor ki Manila'da öyle diyor. Visayas'la burası bir değil diyor. Neyse. Zaten şurada 2 gece kalıp havaalanına gideceğiz. Onun için geldik. Eğlencemize bakalım. Sabahın köründe geldik buraya. Bak bu saate kadar check-in bekliyoruz. Gerçi erken saatte gidip de ne yapacaktık orada. Zaman da geldi. Şimdi niye check-in saatini bekliyorum? Niye çantamı koyup da dışarı kendimi atmadım? Çünkü Manila güvenli bir şehir değil. O yüzden pasaportumu ve paramı önce otel odasında kasaya koymak istedim. Daha sonra gezmeye çıkacağım. Yani Manila'da yanınıza fazla para almayın. Cebu'da da öyle. Pasaportunuzu falan otelde bırakın. Tabi otelde derken böyle hostelde veya dandik bir otelde kalırsanız oraya da güvenmeyin. İyi bir, yani güvenli bir otelde kalın açıkçası. Hani otele eşyamı bırakayım, pasaportumu bırakayım güvenli diye de düşünmeyin. Güvenli olmaya da bilir. Evet arkadaşlar, Filipinler'de de çok sayıda özel kolej var. Durumu iyi olanlar çocuklarını bu özel kolejlere gönderiyorlar. Ve etrafta çok sayıda kolej reklamı görebiliyorsunuz. Bakın burada üniformalarını belirtmişler. Şu üniformaları giymeleri lazım falan diye. Kapılarında güvenlik görevlisi bekliyor. Yani zenginler çocuklarını bu okullara gönderme imkanına sahipler. Diğerleri de devlet okuluna yolluyorlar. Galiba oldukça da pahalı. Filipinler'de öyle sanıldığı gibi herkes de fakir değil. Çok sayıda zengin var. Burada şöyle de bir şey var. Yabancılar mülk sahibi olamıyor. Aynı zamanda kendi başlarına iş yeri açamıyorlar. Bir Filipinli ile ortak olmaları gerekiyor. Aynı bu zengin Arap ülkelerinde, Körfez ülkelerinde olduğu gibi. Dolayısıyla mülkler hep Filipinlilerin elinde. Bu güzel bir şey. Yani ben burada yaşıyorum, parasını basarım, mülk alırım diye bir şey yok. Alamıyorsunuz. Ancak bir Filipinli ile evliyseniz o zaman oluyor. Filipinli ile evli olmanız lazım. Onun üzerine yapmanız lazım mülkü. Intramuros'ta etrafta çok sayıda bina var böyle. İspanyol sömürgecilik döneminden kalma. Burası çok işgal görmüş arkadaşlar. Önce İspanyollar, sonra Portekizliler, önce İspanyollar, sonra Japonlar, daha sonra Amerikalılar. Evet. Tricycle şoförleri turist arıyorlar. Etrafı gezdirmek istiyorlar. Evet, bakın şimdi şuradaki kilise. Evet, bunlar tricycle şoförleri etrafı böyle bir tur paketi satın almış gibi gezdiriyorlar size.
Burada güvenlik görevlileri böyle giyiniyor. Yani sene 2025 olmuş, güvenlik görevlileri bile İspanyol gibi giyiniyor. Bu kolonizm gerçekten çok kötü bir şey. İnsanlığın başına bela. Ben kolonizm bittiğine inanmıyorum. Şu an bile devam ediyor. İlla onları alıp bir yerde köle gibi çalıştırmaları gerekmiyor. Sonuçta yine günümüzde ülkeler birbirlerini yine işgal ediyorlar. Yine kaynaklarını sömürüyorlar. Aynı şey bana göre. İlk gezmeye başladığım yıllarda böyle tek tek oturur, araştırır, okurdum binanın tarihçesini, mimarisini. Giderdim bir bir onları bulur, fotoğrafını çekerdim. Artık bunlardan sıkıldım. Öyle yapmıyorum. Kafama göre takılıyorum arkadaşlar. Böyle daha güzel. Bu kadar müze, saray gezmek yeter. Evet, Filipinler'de Intramuros'a geldim arkadaşlar. Intramuros İspanyolca'da kale içi anlamına geliyor. Burada böyle uzunca bir sur var. 67 kilometre sanırım. Surların içinde anlamına geliyormuş İspanyolca Intramuros. Sur içindeki şehir oluyor yani. Şimdi çevredeki bu gençleri görüyorsunuz. Bunlar ne yapıyor diye merak edebilirsiniz. Bu Filipinler'de festivaller çok yaygın. Aynı Brezilya'daki Rio Karnavalı gibi. O yüzden gençler bir araya geliyorlar. Böyle hazırlık yapıyorlar. Dans yapıyorlar. Ve çeşitli kostümler giyiyorlar. Gerçekten de festival çok güzel oluyormuş burada ama hiç denk gelemedim. Bakın böyle bir araya geliyorlar. Dans ediyorlar. Eğlenmeyi seviyorlar. Evet. Şimdi biraz bu kaleden bahsedelim arkadaşlar. Fortress. Dediğim gibi İspanyol sömürgeciliği döneminden kalma. İspanyollar bu surları korsanlara karşı korunmak amacıyla yapmışlar. Burada bir tane daha bir bina var. O binada Filipinlerin ulusal kahraman Rizal idam edilmeden önce orada hapis yatmış. Burayla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Manila'nın turistik merkezi burası arkadaşlar. Intramuros. Daha önce geldim buraya. Ben ikinci gelişim. Fazla bir seçeneğimiz olmadığı için Manila'da turistik çok fazla bir alan yok. O yüzden vakit geçirmek için tekrar buraya geldim. Buradan da Çin Mahallesi'ne gitmeyi düşünüyorum. Evet, öğrenciler her yerde. Şöyle şu anda surların üzerinde yürüyorum ben. Evet, şu otelin arka tarafında bir meydan var. Orada bir kilise var. Orası da çok turistik. Daha önce geldiğimde gitmiştim. Şöyle sırf etrafı şöyle biraz göz atayım diye geldim buralara. Şuradan çıkış varsa gidelim. Çok genç, dinamik bir nüfus var bu Filipinler'de arkadaşlar. Hello, how are you? I'm good, but yo, how are you? Fine, thanks. Hi, nice to see you, bro. Thank you. Şöyle bazen plansız gezmek daha güzel oluyor arkadaşlar. Plansız. İşte eline bu ilk defa seyahatlere başladığımda böyle internetten araştırıyordum. O binaları tek tek bulup önünde fotoğraf çektiriyordum. Müzeleri tek tek geziyordum. Şimdi artık bunları yapmıyorum. Sıkılmaya başladım. Böyle
şehir hayatını merak ettiğim için daha çok böyle insanlar ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyor, nasıl davranıyor, bunları gözlemlemeyi daha çok seviyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir sürü sokak yemeği satan satıcı var etrafta. İnsanlar bir şekilde hayatta kalıyorlar, yaşıyorlar. Evet, şehir böyle surlarla çevrili. Şehir dediğim yani Eskişehir, Manila'nın bulunduğu bölgede. Evet. Birazdan başka yerleri gösteririm. Evet. Manila Katedrali'nin önüne geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça görkemli görünüyor. Yanılmıyorsam burası Manila'nın en eski katedrali. Evet. Kapısı açıksa şu katedrale girelim, gezelim. Thank you. Filipinliler Katolik Hristiyan arkadaşlar. Ve çok dindarlar. Evet, pencerelerde güzel vitraylar var. Şurada bir altar var. Bunu Hristiyanlar ne için kullanıyor bilmiyorum. Belki de birisi öldüğünde üzerine mi uzatıyorlar? Hiçbir bilgim yok. Şu haçın üzerindeki işlemelere bakın. Hepsi el işçiliği arkadaşlar. Hristiyanlıkla ilgili tasvirleri üzerine betimlemişler. Gerçekten de nakış gibi işlemişler arkadaşlar. Oraya gitmeyeceğim. Hediyelik eşya bölüm orası. Hadi şu karşıyı biraz izleyelim.
Bir ara Hristiyanlıkla ilgili bu tasvirlerin ne anlama geldiğini öğrenmek istemiştim ama çok fazla araştırma imkanım olmadı. Bunu bir an önce yapmak istiyorum. Çünkü çok seyahat ediyorum. Aynı zamanda Türkiye'de mesela Kapadokya'da bir sürü böyle kilise var. Evet, bir tane daha altar var orada. Yukarıda Tota, Plura, es Maria et Macula Originalus non est in te yazıyor. Belki de İncil'den bir ayettir. Bilemiyorum anlamını. Tipik İspanyol mimarisi. Barcelona'da da görmüştüm buna benzer katedralleri. Hatta Barcelona katedralinde gezmiştim. Gayet iyi korumuşlar. Sapasağlam duruyor. Evet. Katedral ziyaretimi burada sonlandırıyorum. Diğer turistik alanlarda görüşmek üzere. Gençler gerçekten Filipinler'de çok aktif arkadaşlar. Sürekli spor yapıyorlar, dans ediyorlar.